Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şekliyle, lezzetiyle şahane bir kurabiye tarifim var. Bakar mısınız? Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram eritilmiş tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, toplam 130 gramdı. Ben onu özellikle tarttım. Şöyle dolu dolu yoğurdun sulu olmayan kısmından. Yine pudra şekerimiz var. 2 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 paket vanilya şekeri. Biliyorsunuz ben kendim yaptığım için kaşıkla ilave ediyorum. Kafanız karışmasın. Şöyle 1 tatlı kaşığı silme kabartma tozu. 1 tane yumurta sarısı ekleyelim. Hepsini tel çırpacağımızla bağlayalım. Yani pürüzsüz bir hale getirelim. Siz bunu 1-2 dakika karıştırınca gördüğünüz gibi bakın sevgili arkadaşlarım, pürüzsüz bir hale geliyor. Tamamen bağladık. Şimdi 2 su bardağı unumuzu ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Çok güzel, böyle orta yumuşaklıkta güzel bir hamur oluyor. Unu ekledikten sonra spatula ile kabaca toparlıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık şöyle 1-2 dakika yoğurun. Hamur güzelce biraz özleşsin. Orta yumuşaklıkta güzel bir kurabiye hamurumuz hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, ben size hamurun kıvamını da şöyle göstereyim. Böyle birazcık bakın, bastığınızda açılan bir hamur. Yoğurt eklediğimiz için normal klasik kurabiye hamurlarına pek benzemiyor. Şimdi ben bu hamuru 25 gramlık 24 adet beze aldım. Yani hepsinin boyutları aynı olsun diye ben tek tek tarttım. Ama siz yapabilirsiniz, göz kararı da yapabilirsiniz tabii ki. 25 gramlık 24 beze alarak hazırlıyorum. Yani böyle uzunlamasına, çiğ köfte sıkar gibi hazırlayalım. Toplamda 200 gram fındığımız var. Ben onu fındığı bir robottan geçirmiştim. 2 su bardağı. Ceviz de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Fındığın içine 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tane yumurta akı, 1 paket vanilya şekeri ve 3 yemek kaşığı sütümüzü ekleyip iyice karıştıralım. Hemen hatırlatayım. Hamuruna 1 yumurta sarısı eklemiştik. Oradaki akını da iç harcımıza ekliyoruz. Yani ekstra değil. Bakın sevgili arkadaşlarım, biraz karıştırırsanız böyle tamamen kendine geçmiş, akışkan bir kıvam olan iç harcımız var. Hatta bu biraz bekleyince çekişiyor, daha güzel oluyor. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. 1 tane bezeyi alıyorum. Şöyle bir oklavayla açıyorum. Yani göz kararı yamuk yumuk da açabilirsiniz. 9 santime 9 santim diyebilirim. Şöyle göstereyim size. Hazırlamış olduğumuz fındıklı harcımızdan bolca, yani az değil bayağı güzel bolca ekliyoruz. Çünkü bu kurabiyenin özelliği dışındaki hamur kısmı incecik oluyor. İçinin harcı bol oluyor. Şimdi o açmış olduğumuzda şöyle size göstereceğim diye kollarım, ellerim perişan oldu kameraya denk getireyim diye, ama görmüşsünüzdür. Güzelce katlayalım. Açık olan bütün kısımları elimizle güzelce kapatalım ve dikiş attığımız bölümü alt kısma gelecek şekilde bitirelim. Bu şekilde yapmamız yeterli. Şekil vermek için ben böyle bir mutfak cımbızı kullanıyorum. Ama normal bu tarz tarifler için cımbız da satılıyor. Veya evde kullandığınız normal bir cımbızı güzelce köpükleyip şekil vermek için kullanabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, birkaç dokunuşla muazzam bir şekil verdik. Siz izlerken ben tarifi nereden esinlendim ona bir teşekkür edeyim. Tarifimi yaparken Azerbaycan ülkesinin tariflerinden esinlenerek yaptım. Onların birçok cımbızla şekil verdikleri kurabiyeleri var. Ondan esinlendim. Birazcık kendi fikirlerimi, Azerbaycan mutfağının da fikirlerini kokteyl yaptım ve bu güzel kurabiye tarifi çıktı diyorum. Kardeş ülkemize de bu arada selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde bol harçlı bir şekilde yapıyorum. Üzerine cımbızla verev olacak şekilde desen vererek bitiriyorum. Yani çok güzel bir kurabiye oluyor sevgili arkadaşlarım. Böyle ısırdığınızda incecik bir hamur. Ortası komple harç, yani düşünebiliyor musunuz? Komple fındık veya ceviz
Artık içindeki Hindistan cevizi de olur, hiç fark etmez. Yani aynı bir yumurta akı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, vanilya şekeri, ister Hindistan cevizi, ister fındık, ister ceviz kullanabilirsiniz. Yer fıstığı da olur. Yani muazzam bir görüntüsü var. Çok şık duruyor. Bütün hamurları aynı şekilde yaptım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizdim. Şöyle size bir yakından gösteriyorum. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderiyorum. Ve 30 dakikanın sonunda mis gibi kokularla, böyle tereyağı kokusuyla kurabiyemiz fırından çıktı. Hemen sıcakken, yani hiç beklemeyin, fırından çıkarır çıkarmaz üzerine bolca pudra şekeri serpelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani böyle bir güzellik olamaz diyorum ben. Pudra şekerini sıcak serpmemizin sebebi, kurabiye o zaman pudra şekerini tutuyor. Soğuyunca serperseniz tutmaz. Hep sağa sola dökülür. Bu da minik bir püf noktası olarak belirtmek istedim. Ve kurabiyelerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle farklı açılardan bu güzelliği gösteriyorum. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sevgili arkadaşlarım, içi dolgulu şahane bir kurabiye tarifi hazırladım sizlere. Üzerine minik bir cımbızla desen verdik. İnanın ki masaya getirdiğinizde bir görsel şölen. İçine bakar mısınız? İncecik bir hamur, hamurun içi komple harç dolu. Yani yemelere doyulmuyor diyebilirim. Mutlaka denemenizi istediğim bir tarif. Tekrar bir doku testi daha yapıp göstermek istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, dışında incecik bir hamur, içi komple harç, çok lezzetli bir kurabiye. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.